Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bilenler bilir, rahmetli Muhsin Doğaroğlu hocamızın koloni destek sistemi diye bir sistemi vardı. Bunda amaç neydi? Bala çalışacak olan kolonilerimizin nüfusunu bal akımı sezonuna girmeye 10 gün kala, 15 gün kala istenilen 80-100 bin arı nüfusuna ulaştırabilmek üzere kovanların bir kısmını, bala çalışacak kovanları desteklemek üzere yavru üreterek onlara verilmesi babında çalıştırma üzerine kurulu idi. Arkadaşlar tabi bu zaman içerisinde gelişerek tabut kovan adı verilen, yatay kovan adı verilen bir kovan tipine evrildi. Yani şimdi gezgin arıcılıkta ve mobil arıcılıkta da böyle uzun kovanlar kullanılabiliyor. Ön taraflarda giriş delikleri şu tarafta olaraktan. Fakat şimdi ben size şunu göstereceğim. Bizim de aralığımızda biz de bal sezonuna girerken şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu ön sırada bulundurduğumuz bu kolonilerimizin mesela bala çalıştırmıştık biz bu yıl. Bu orta sırada bulunan kolonilerimizden aldığımız yavrularla onları desteklemiştik. Arka tarafta da gelecek yılın analarını vesaire yavrularını üretmiş idik. Şimdi arkadaşlar biz burada normal kolonilerle bala çalışacak kolonilere yavru aktarması yaparak bal akım sezonunda çalıştırmış idik. Fakat bir yöntem daha var. Hatta bu yöntemi ben bu sene test ettim. Size kovan tanıtım videosunda bu tip kovanları göstermiştik. Böyle bir videomuz vardı. Aşağıda açıklamalar bölümünde bu linke ulaşabilirsiniz. Orada bir kovan tipimiz vardı. Yani arı kızıştırmalı çalıştırma. Yani koloni destek sisteminde arı kızıştırma metoduyla çalıştırabilmek üzere tasarlanmış bir kovan tipiydi. Şimdi bu kovanımızda yaklaşık 30 çıtalı bir kovan bu. 3 ayrı bölme var, 3 ayrı bölüm var, 3 ayrı giriş var. Bu 3 ayrı girişte arkadaşlar araları tabii şöyle ızgaralarla kapalı halde 3 tane ayrı koloni oluyor. Ben şu anda 2 koloniye düşürdüm. Neden? Bir tanesi hızlı büyüdü. İşte onu anlatacağım asıl. Şimdi burada amacımız şu. 3 ayrı koloni, 3 ayrı ana, 3 ayrı feromen kokusu. Bu arılar birbiriyle kızışmalı çalışıyor arkadaşlar. Bunu ben bu sene test ettim. Daha bal akımına girerken şöyle Temmuz'un ilk haftası gibi bunlara 2'şer çıta koymuştum şu ikisine. 2'şer çıtada bir tanesi bayağı gelişti. Öbürü de gelişti sayılır. Yani diğer bölme kovanlarımıza göre çok hızlı gelişti. O geri kalan bile hızlı gelişti. Fakat diğeri gerçekten hızlı gelişti. Yani bunu bu sezon test etmiş olduk. Arkadaşlar arılığınızda bu tip kovanları bulundurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde kovanımızı bir aç vereyim. Kapağını. Bakın üstünde 3 ayrı bölme için 3 tane ayrı örtü tahtası ve onu beslemelerin yapılabilmesi için şurupluk ve keklik bölmeleri var. Şimdi arkadaşlar şöyle üstünü bir tanesini açacağım. Bakın burada kolonimiz var. Şu ortadakinde şu anda yok. Onu çıkardım. Onun için onu da açacağım. Görün diye. Şimdi arkadaşlar kovan tanıtım videosunda ben bunu size göstermiştim. Fakat burada uygulamasını göstereyim şimdi. Şimdi arkadaşlar şu arada arıların geçemeyeceği şekilde bir ızgara tahtası var. Bölme tahtası var. Bu arılar burada çalışıyor. Bunun anası bunun kendi içerisinde ve onun kendi kokusu var. Arkadaşlar bakın şu tarafta da ikinci bir kolonimiz daha var. Şöyle üstünü açarak onu da göstereyim ben size. Bakın o da orada çalışıyor. Onun da gene kendi anası var. Feromon kokusu yayan ve kendi kolonisi var. Arkadaşlar bunun da arasında şurada bir bölme tahtası var. Bakın burada şimdi şu ortada da bir tane daha koloni vardı. Bak şöyle şu ortada da üçüncü bir koloni vardı. 3 ayrı koloni oluyor. Birinci koloni, ikinci koloni, üçüncü koloni. Şimdi bu tip kovanlar var aslında çok da aralarındaki bölme tahtası tamamen kapalı ve birbirlerini görmüyorlar. Fakat buradaki espri şu. Şu ızgara telini görüyorsunuz zannediyorum. Şöyle bu tarafta da var. Yani 3 koloni de birbirini görüyor arkadaşlar. 3 koloninin anası da birbirini görüyor. Kokuları bunun kokusu bu tarafa
Hatta bu tarafa. Bunun kokusu buraya ve bunun kokusu iki tarafa da ulaşabiliyor. Ve bu arılar bundan dolayı bir rekabete tutuşuyorlar ve daha hızlı ana daha hızlı yavru atıyor. Ve arılar daha hızlı çalışır pozisyona geliyor. Ben burada 2 çıtayla bunu bölmüştüm. Ve bu hızlı bir şekilde büyüdü. Ve şimdi ikisi de burayı doldurdu. Hatta ben bundan birkaç tane şu biraz hızlı gitti. Bu tarafa taşmasın diye yavrulu çıta aldım, ben dağıttım. Şimdi bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Koloni destek sistemi bahsetmiştik. Rahmetli Muhsin Doğaroğlu hocamızın koloni destek sisteminden bahsetmiştik. Onda amaç neydi? Bala çalışacak arılarımıza, bala çalışacak kovanlarımıza, kolonilerimize, bala çalışmayacak olan kolonilerimizden yavru takviyesi yapmak. Hatta bunlarda beslemeyi yaparak bu arıları daha hızlı büyütebilirsiniz. Bal sezonunda kendileri zaten dışarıdan nektar akımını ve polen ihtiyacını karşılayacaklar ama siz ilaveten destekleme yaparak bunların daha da hızlı büyümesini sağlayabilirsiniz. Burada şimdi bu 3 ana grubu, 3 ana ve 3 koloni birbiriyle kızışmalı çalışarak ne yapıyor arkadaşlar? Bir rekabet hali oluşturuyorlar. Ve daha fazla yavru atıyorlar, daha hızlı gelişiyorlar ve daha çabuk gelişiyorlar. Şimdi şöyle örnek olarak bir tane çıta çekeceğim. Bakalım yavru durumu neymiş? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hem kapalı yavrular çıkıyor, bir yandan da ana yavru atmış. Çalışmaya devam ediyor. Arkasına da bakalım şöyle. Evet arkadaşlar, bu tarafı da aynı. Şöyle bir başka çıta daha alacağım. Bir tane daha. Evet arkadaşlar, bunda da durum aynı. Bakın yavruların, kapalı yavrular değil, açık larvaların kenarlarında boş olan hücrelere de günlük atmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ana hiç boş durmuyor bakın. Şu an mesela bal sağımı çoktan bitti. Artık sonbahar sezonundayız. Ona rağmen ana yine bu rekabetten dolayı hızlı çalışıyor. Yani kesin bir hüküm veremem ama yaptığım tahlilde diğer kovanlarıma nazaran bu kovanlardaki yavru atımının daha hızlı olduğunu gördüm. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Koloni destek sistemi diye bahsettiğimiz sistem burada çalıştı arkadaşlar. Diğerine de bakalım. Şöyle arkadaşlar, bunda da bir tane bir yavrulu peteği bir kontrol edelim. Bakalım yavru durumu nasıl. Evet arkadaşlar, bu taraftaki kolonide de durum aynı. Ben bunların ikisinden de bakın. Buradaki 7 çıta, buradaki 5 çıta. Yanılmıyorsam 2'şer çıta ben bunlardan yavrulu peteği aktardım arkadaşlar başka kovanlara. Ona rağmen yine de bu 7 çıtada, bu 5 çıtada ve arıların doluluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Arılarla dolu yani. Yavrulama düzeyi maşallah iyi. Ve kendileri de bala çalıştılar. Kendi balları da var. Evet arkadaşlar. Burada size anlatmak istediğim arkadaşlar, bu koloni destek sistemi aynı zamanda normal 10 çıtalı kovanlardan yavrulu alınarak bala çalıştırılan kovanlara aktarma yapılabilirken bu şekilde kızıştırmalı kovanlarda yavru atımızı biraz daha hızlı olabiliyor. Yani bunu uyarlarsak bir tık öteye düşüncesini götürür. Kıştan çıkmış, erken ilkbaharı geçirmiş, ilkbahara girmiş sezonda arı böldüğünüz zaman arkadaşlar, o ilkbahar sezonundaki ilk bölmeler bu tip kovanlardan şöyle 3-5 tane olursa
Ne yaparsınız? Her birine 3'er tane koyup kızıştırmalı bir şekilde bunların daha hızlı büyümesini ve bölme yaptığınız kovanlara buradan kapalı yavru aktarmayı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. Allah'a emanet olunuz.